Merhaba sevgili dostlar. Hiç uykunuzun, banyo tartısında gördüğünüz sayıyı doğrudan etkileyip etkilemediğini merak ettiniz mi? Bu, çoğumuzun sorduğu bir soru. Özellikle geç saatlere kadar ayakta kalıp erken kalktığımız bir haftadan sonra, kendimizi yorgun ve belki biraz daha ağır hissettiğimizde. Uyku ve kilo arasındaki bağlantı sadece bir efsane değil, biyolojimize dayanan karmaşık bir ilişki. Uykuyu yoksunluğundan bahsettiğimizde, ille de bütün gece ayakta kalmaktan bahsetmiyoruz. Çoğu yetişkin için, gecede 6 saatten az uyumak yetersiz kabul edilir. Bu kronik dinlenme eksikliği, vücutta bir zincirleme reaksiyon başlatır. Uykuyu önemli bir bakım dönemi olarak düşünün. Tıpkı bir fabrikanın ana hattı bir gecede kapaması gibi. Bu bakım süresi kısaldığında, sistemler daha az verimli çalışmaya başlar. Sonuçlar sadece ertesi gün yorgun veya huysuz hissetmekle kalmaz. Zamanla, bu eksiklik ruh halimizi bozabilir ve bağışıklık sistemimizi etkileyebilir ve sağlıklı bir kiloyu koruma yeteneğimizi zayıflatabilir. Araştırmacılar artık yeterli uykuyu, diyet ve egzersiz kadar önemli bir kilo yönetiminin temel direği olarak görüyorlar. Peki, uykudan çaldığımızda vücudumuzda tam olarak ne oluyor? Süreç, sadece daha fazla yeme isteği uyandırmaktan daha karmaşık. Gerçek hikaye biyolojik düzeyde çok daha derin. İştahımızı yöneten hormonların karmaşık etkileşimi. Vücudumuzun şekeri işleme şeklindeki değişiklik, günlük davranışlarımız ve karar verme yeteneklerimizdeki değişiklikler. Bu mekanizmaları anlamak, erteleme düğmesine basmanın, geç kalmaktan neden daha az sorun olabileceğini takdir etmenin ilk adımıdır. Bu alarm vermekle ilgili değil, yoğun hayatımızda göz ardı edilen daha iyi sağlık için basit bir araca ışık tutmakla ilgili. Duraklama. Uyku yoksunluğunun en acil ve güçlü etkilerinden biri, iştahınızı kontrol eden hormonların bozulmasıdır. Vücudunuz, iki ana oyuncu arasında hassas bir dengeye dayanır. Grelin-leptin. Grelini git hormonu olarak düşünün. Midede üretilir, beyninize yemek zamanı olduğunu bildiren sinyaller gönderir. Böylece iştahınızı uyarır. Diğer tarafta ise dur hormonu olan leptin bulunur. Yağ hücrelerinizden salgılanan leptin, beyninize doyduğunuzu ve yeterli enerji depoladığınızı bildirerek açlığınızı bastırır. Birlikte, gün boyunca yiyecek alımınızı ve enerji dengenizi düzenlemek için uyum içinde çalışırlar. Yeterince uyumadığınızda, bu hassas ayarlı sistem kaosa sürüklenir. Bilimsel çalışmalar, sadece birkaç gece yetersiz dinlenmeden sonra bile, vücudun bu hormonların üretiminin önemli ölçüde değiştiğini göstermiştir. Grelin seviyeleriniz yükselir, yani sizi acıktıran hormon daha bol hale gelir. Aynı zamanda, leptin seviyeleriniz düşer. Bu da size doyduğunuzu ve tatmin olduğunuzu söyleyen hormonun daha az etkili olduğu anlamına gelir. Bu, aşırı yemek için mükemmel bir fırtına yaratır. Normalden daha aç hissedersiniz, bir yemekten sonra doymayı çok daha zor bulursunuz. Bu da kilosunu yönetmeye çalışan herkes için sinir bozucu bir kombinasyondur. Bu hormonal dengesizlik sadece genel olarak daha fazla yemek istemenize neden olmakla kalmaz, aynı zamanda canınızın çektiği yiyecek türlerini de değiştirir. Yorgun bir beyin, dinlenme eksikliğini telafi etmek için hızlı enerji kaynakları arar. Sonuç olarak, yüksek kalorili, şekerli ve yağlı yiyeceklere karşı yoğun bir istek duyma olasılığınız daha yüksektir. Bu bir irade zayıflığı değil, hormonlarınızdaki değişimin tetiklediği biyolojik bir dürtüdür. Duraklama. Ne kadar yediğinizi, ne yediğinizi etkilemenin ötesinde, uyku eksikliği metabolizmanızı da doğrudan etkiler. Bu vücudunuzun yiyecek ve içecekleri enerjiye dönüştürdüğü karmaşık süreçtir. Sağlıklı bir metabolizma, kalorileri verimli bir şekilde yakmak için gereklidir. Ancak uykusuz kaldığınızda bu iç motor teklemeye başlayabilir. Bunun gerçekleşmesinin başlıca yollarından biri, insülin duyarlılığı üzerindeki etkisidir. İnsülin, hücrelerinizin kan dolaşımınızdaki glikozu, yani şekeri emmesine ve enerji için kullanmasına yardımcı olan kritik bir hormondur. İyi dinlenmiş olduğunuzda, hücreleriniz insülin sinyaline kolayca yanıt verir ve kan şekeri seviyenizi sabit tutar. Ancak, yetersiz uyku, vücudunuzun hücrelerini insülinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirir. İnsülin direnci olarak bilinen bu durum, pankreasınızın işi yapmak için daha fazla ve daha fazla insülin pompalamak zorunda kalması anlamına gelir. Bu, birkaç nedenden dolayı sorunludur.
Öncelikle, yüksek insülin seviyeleri, özellikle karın bölgesinde yağ depolanmasını teşvik eder. Bu da bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılıdır. İkincisi, hücreleriniz kandaki glikozu etkili bir şekilde almadığında, kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Uzun vadede bu kronik durum, ciddi bir metabolik bozukluk olan tip 2 diyabet geliştirme riskinizi artırabilir. Dahası, uyku yoksunluğu, dinlenme metabolizma hızınızı düşürebilir. RMR'niz, vücudunuzun tamamen dinlenirken yaktığı kalori sayısıdır. Sadece nefes alma, kan dolaşımı ve hücre üretimi gibi temel işlevleri yerine getirmek için. Günlük bazda değişiklik ince olsa da, biraz daha yavaş bir metabolizma, 24 saatlik bir süre içinde daha az kalori yaktığınız anlamına gelir. Yiyecek alımınız aynı kalırsa veya uyku kaybında olduğu gibi artarsa, bu küçük günlük kalori fazlası zamanla kaçınılmaz olarak kilo alımına yol açacaktır. Bu, vücudunuzun fırınının termostatını kısmak gibidir. Yakıtı olması gerektiği kadar hızlı veya verimli bir şekilde yakmıyor demektir. Yorgun olduğunuzda farklı davranırsınız. En belirgin değişiklik, fiziksel aktivite seviyelerinizdedir. Yorgunluk enerjinizi ve motivasyonunuzu tüketir, akşam spor salonuna gitme düşüncesi de öyle. Bu hareket azalması, NEAT'in azalmasıdır ve günlük kalori harcamanızı düşürür. Uzun uyanıklık, zayıf dürtü kontrolü, gece aşırı yeme. Bu kalıcı bir kilo alma döngüsü yaratır. Kanıtlar açık, ihtiyacınız olandan daha az uyumak, kilo alımına elverişli biyolojik bir ortam yaratır. İştah hormonlarınızı bozar, metabolizmanızı yavaşlatır ve aşırı kalori tüketimine yol açan davranışları teşvik eder. Ancak iyi haber şu ki bu kalıcı bir durum değil. Uyku hijyeninizi iyileştirmek için bilinçli, basit adımlar atarak vücudunuzun doğal dengesini geri kazanmasına ve kilo yönetimi hedeflerinizi desteklemesine yardımcı olabilirsiniz. Çözüm, sihirli bir kurşun bulmak değil, vücudunuza gelişmek için ihtiyaç duyduğu iyileşme süresini veren tutarlı ve dinlendirici bir rutin oluşturmaktır. Her şeyden önce tutarlılığı hedefleyin. Hafta sonları bile her gün yaklaşık olarak aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Bu, vücudunuzun iç saatini veya sirkadiyen ritmini düzenlemeye yardımcı olur, bu da uykuya dalmayı ve doğal olarak uyanmayı kolaylaştırır. Çoğu yetişkin için, uyku süresi için ideal nokta, gecede 7 ila 9 saat arasındadır. Kendinizi gerçekten dinlenmiş hissetmenizi sağlayan miktarı bulun ve bunu vazgeçilmez bir öncelik haline getirin. Bu tutarlılık, hafta sonu uykuya yetişmeye çalışmaktan çok daha güçlüdür. Bu da genellikle vücut saatinizi daha da senkronizasyondan çıkarabilir. Ardından, rahatlatıcı bir uyku öncesi ritüeli ve dinlenmeye elverişli bir ortam yaratın. Yatmadan 1 saat önce, ekranlardan bağlantıyı keserek gevşemeye başlayın. Telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar tarafından yayılan mavi ışık, melatonin üretimini baskılayabilir. Bunun yerine, fiziksel bir kitap okumak, ılık bir banyo yapmak, hafif müzik dinlemek veya nazik esneme hareketleri yapmak gibi sakinleştirici aktiviteleri tercih edin. Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Çünkü bu koşullar derin, kesintisiz uyku için idealdir. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz, beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.